Şimdi Japonya teknoloji memleketi diye düşünebilirsiniz. Fakat köylerde, kasabalarda telefonu olmayan yaşlar, teknolojiden uzak olan yaşlar var. İnterneti olmayan oteller var. Sene 2020, koronadan sonra anda burası. Adamların trenlerinin tuvaleti uçak tuvaleti gibi ya. Alım gücü yüksek seviyede açıkçası. Herkesin neredeyse bir arabası var bu Hokkaido bölgesinde. Ya Allah, bismillah. Wow. Bence boşuna ünlü olmamış burası. Vallahi güzel. Dağların başındaki yeri bile adamlar bir şekilde turistik bir şey yapmışlar. Hello. Herkese günaydın. Havaya ne olmuş böyle? Güneş var ama fırtına da var, yağmur da var. Saat 10, 9 saat böyle aralıksız uyudum. Saçma sapan rüyalar böyle. Ya bir şey göstereceğim. Bak. Bak, pirinç. Bak, sese bak. Sese bakın. Pirinç. Ben nasıl damar üstüne geldiyse şöyle uyandım sabah. Dedim ne oluyor ya? Bu kadar senaryo yazamam. Inception'ın bir şeyi var ya. Inception yaşadım ya. O oradan geliyor, bu buradan geliyor. Biri havaya kalkıyor. Kuş mu lan? Hadi gidelim. Bugünkü hedefimiz şimdi ilk olarak tabii ki de hamburger yemeye gideceğim Lucky Pierrot'tan. Ondan sonra buranın sabah pazarı var. Sabah pazarını bir gezelim bakalım. Bir kavun yemek istiyorum artık. Şu Hokkaido meşhur kavunu yemek istiyorum. Şu Hokkaido Rail Pass'i alabilirim. Bir hafta sınırsız tren. Bana mantıklı geldi. Bugün de bir düşündüm. Ganai'ye kadar parasını çıkaracak zaten o 26.000 yen. 3 gün 4 gün gezebildiğim kadar o bileti kullanmak istiyorum. Buralar çok büyük arkadaşlar. Çok büyük buralar. Yolları da göreceksiniz. Git bitmiyor. Her yer çok geniş zaten. Hadi bakalım. Bu bölgelerde sinekler bir hayli fazla. Şunu almıştım. Daha önceden de kullandığım bir şey. Bu sinek ısırıklarına karşı etkili. Alkol veriyor, bir şey veriyor. Güzel hissettirmiyor. Tam bak, tam şuraya. Şunu şöyle süngerle sürüyorsunuz. Oh. Mis. Sinekler kokudan gelmiyor. Çok güzel. $6. Japonya'da bayağı iş görüyor. Sinek ısırıkları bir hayli fazla. Zaten terlediğimiz için tak diye geliyor. Bir saniyede ya. Japon sineği bir saniyede ısırıyor gidiyor ve hemen kaşındığını hissedebiliyorsunuz. Birinci günden omuzlarım ağrıyor. Güzel. Hokkaido'da ikinci gün başlıyor. Bir sonraki gün. Nerede kaldım böyle ya? Gördüğüm en büyük otellerden de bu kadar uçuş standartların altında tabii. Yine de iyi kaldık. Havaya bak. Bir de nasıl fark ediyor? Abi, terk edilmiş bir adadaymışım hissiyatı veriyor ya. Soğuk, üşüyorum yani şu anda. Şu tipime bak. Buralar gece de, gündüz de hep ıssız ya. Klasik Japonya sokakları. Şimdi Hokkaido hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Japonya'nın en böyle kuzey tarafında olan, Rusya'ya yakın olan bir ada yeri. Japonya böyle adalardan oluşuyor. Zaten ada ülkesi. 4 tane ana ada var. En büyük ikinci ada. Hokkaido zaten sokakların büyüklüğünden de anlayabilirsiniz. Ortalama 5 milyon insan yaşıyor. En büyük 2 tane şehri var. Sapporo ve Asahikawa diye. Biz en kuzeyine kadar, en dip noktalarına kadar gideceğiz. Yalnız bu üşüme işini çözmem lazım. İçliklerin zamanı geliyor. Ablam bomboş yerde bekliyor. Bu tarzda gezi yapanlar için de, yapmak isteyenler için de ufak bir bilgi vereyim. Dün 20.000 kilometre, 20.000 kilometre diyorum, 20.000 adım atıp 13 kilometre yol yapmışım, yürümüşüm. Yürüyüş ayakkabıları çok önemli. Hem belimi rahatlatıyor hem de çok konforlu açıkçası. Kolombiya'dan almıştım. Tavsiye ederim. Olabildiğince az eşya alın. Aklınızda olsun. Ben sürekli çantayı bir yerlere bırakmak zorundayım. Çadırdan, bilgisayardan dolayı.
Dikkatimi çeken bir şey ise büyük otopark alanının olması. Sokaklar çok geniş. Sağa sola araba bırakma olayı olabilirmiş. Mantıklı olabilirmiş açıkçası. Zaten insan fazla yok. Araba fazla yok. Etrafta gözükmüyor. Sağa sola bırakma olayı da olabilirmiş. Ama yapmamışlar. Kural kural. Japonya'nın başından sonuna demek ki böyle bir durum var. 60 dakikası $1,5. Sabahtan akşama kadar da $3 şeklinde arabalarınızı park edebiliyorsunuz. Sokakları geniş olan bir yerde bile böyle bir düzen var. Alım gücü yüksek seviyede açıkçası. Herkesin neredeyse bir arabası var bu Hokkaido bölgesinde. Yerel yerlerde diyeyim. Tramvayla ulaşım Hakadote bölgesinde sağlanıyor ama genelde evet gördüğünüz gibi herkeste bir araba var. Sabahın erken bir vakti fakat Japon klasik bir müzik çalan bir dükkan. Deniz ürünleri satıyor. Hokkaido var ya bizim doğunun dağlarına benziyor. Hep bir duman, hep bir sis var. Burada olay şu, gördüğünüz turistlerin çoğunluğu hep Çinli. Turlar halinde geliyor. Hakadote istasyonu hemen burada. Bizim gezeceğimiz yerde tam bu karşı taraf. Tam buralar. Sabah pazarı. Köpekçik. Kalabalığa bak. Burası çok büyük demişlerdi. Gerçekten de çok büyük. Bakalım nasıl olacak. Daha kahvaltı yapmadım. Kahvaltıyı kavunla yapabilme ihtimalimiz olabilir. Ortalama yaş burada da böyle bir 70-80'e doğru çıkıyor. Deniz ürünleri yiyeceksiniz. Japonya'nın en taze ürünlerini, deniz ürünlerini bulabilirsiniz. Maşallah maşallah somonlar, momonlar. Yengeci koydu. Oh, krebi koydu. Buradan başlayalım. Tabii buranın en meşhur olayı kavun arkadaşlar. Hokkaido kavunları tanesini 3000 yene satıyor. $25, $20 civarı. Bak şunu Tokyo'da yemek 2 katı. 800.000 yen arasında satılıyor. Mısırın tatlılığına bak ya. $3 mısır. Ama ne güzel şekilli yapmışlar. Asyalıların, bölgede yaşayanların sabah neler yediğini de ilk elden göreceğiz. Burası saat 6'da açılıyor. Yanlış bilmiyorsam 3'e kadar açık olması lazım. Bu tür yerleri, marketleri gezmek önemli. Yerel insanların neler yiyip içtiğini ilk elden görüyoruz. O yüzden biraz kesmeden detaylı göstereceğim. Buradaki ürünlerin çoğu hep deniz ürünlerinin kurutulmuş halleri. Amcamın tatlılığına bak. Balık ürünlerini kurutmuşlar. Hep böyle şekerimsi bir hale getirmişler. Görüntüde şeker ama o havyarlar. Bunları görse canımın içi kriz geçirir. Bunları çok seviyor. Balık yumurtası. Havyarları çok seviyor. Hediyelik olarak da şu gördüğünüz paketteki gibi de birbirlerine veriyorlar anladığım kadarıyla. İnanılmaz bir deniz ürünü fazlalığı var burada. Bunların fiyatlandırmasını da söyleyeyim. Mesela burada fiyatlar yazıyor. En aşağısında gördüğünüz şuradakiler hep fiyat. 8.000 yen, 9.000 yen çizgiler halinde belirtmişler. Daha böyle yerel yerler olduğu için insanlar tabii anlıyor. Tokyo gibi büyük şehirlerde direkt fiyatları yazıyorlar. Ablam bana vurdu. O kavun yiyen bilmem ne yapan bayağı hareketli buralar ya. Hemen bir kavun alalım yiyelim. Bak orada 450 burada 500 yen. Furana'ya da gideceğiz. O bölgeden de geçeceğiz. 3500'e fiyatlar ama standart fiyat değil. Her yerde fark ediyor. Bunlar çok lezzetli ya. Hediyelik olarak birbirlerine veriyorlar. Gelin yiyin diyor, öneririm diyor. Tabii Hokkaido'ya kadar gelmişken kavun ve herhangi bir yengeç yemeden dönmek olmaz. Buranın en popüler yeri burası olması lazım. Kendi balığınızı tutuyorsunuz, tak diye önünde yiyorsunuz çiğ bir şekilde. Welcome to Hakodate. Japonlar seviyor böyle etkileşime girme olaylarını. Tutmuş önünde direkt yiyor. King Crab diye geçiyor değil mi? Kral you can eat here. Seçiyorsun. Direkt burada kızartıyorlar. Sen yiyorsun. Bunlar havyar balık yumurtası da hiç İngilizce yok. Sashimi. Sashimi dediği çiğ. Çiğ yiyorsun. Sushi değil. Sushi de pilav oluyor. Maşallah maşallah. Somonlar mumonlar. Tam bir cennet buralar ya. Vallahi tam bir cennet. Yaşlı, pardon ablam. Kurutulmuş deniz ürünleri, kalamar, levrek hepsi böyle bir hafiften deniz ürünleriyle alakalı. Çantamı gösterin böyle geziyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hediyelik eşyasını aldı ablam gidiyor. Parayı bana veriyordu az kalsın.
Ne güzel tanıtıyorlar. Bak bir köşede tanıtıyorlar. Rusya'ya yakın olan Okhotsk denizi pardon, Okhotsk denizi. Oralardan tutup getiriyorlar anladığım kadarıyla. Buralar hep havyar. Ya bunları deneyeceğim. Bak tüplere falan koymuşlar. 6-7 dolara satıyorlar. Mesela şu yanımdaki abiler birine gönderecek. Adresini veriyor. Posta yoluyla gönderiyorlar. 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar. Pardon ablam. Kayınpedere Hokkaido'dan birkaç kere king crab göndermiştik buralardan. Çok sevmişti. Hayatımda yediğim en iyi crab demişti. Buradaki turistler de bir aile fazla olduğu için burada da İngilizce olarak yazmışlar. Deniz taraklarına çikolata top gibi yapmışlar. İçkinin yanında bunlar çok iyi gidiyor. Öyle demeyin. Öyle demeyin, içkinin yanında çok iyi gidiyor. Ben biriyle konuşuyormuşum gibi yapıyorum. Cennet buralar ya. Asyalılar için cennet buralar. Tek merak ettiğim şey günlük bu kadar şey satılıyor mu burada ya? Şöyle 3500 yen havyar. Şöyle dışarıya çıktığımızda böyle bir görüntü var. Bayağı büyük buralar, bayağı büyük. 13.500 yen. Şu king crab'lerin bacakları inanılmaz bir hayvan. Kıyı bölgelerine gideceğim. Vay 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 vay. Yerel, bayağı yerel bir yer. Büyüklü küçüklü maşallah. Bunlar demek ki gidiyor. Dün akşam buralardan geçtiğimde hiç görememiştim. Her yer kapanıyor 2'den sonra. Balık yumurtalarını böyle cam kavanoza koyup satmaları da enteresan. 10 dolara falan satılıyor. Hesap yapıyor. Sürekli birilerine hediye gönderiliyor. Herkesin elinde o postane kağıtlarını görüyorum. Ablam ben bir geçeyim pardon. Yüküm var ya. Bak Çinli nasıl yer vermedi. Bekliyor öyle. Bir Japon olsa hemen geçer. Buralar daha yerel yerler. Soldaki yerler biraz daha market. Turistlere yönelik. Aha bir şey oynuyor orada dur. Ağzından köpürcükler çıkıyor ağzından. Taze gözüküyor. Yani herkes bir şey alıyor. Japon, Çinli, turist. Avrupa'dan gelip gidenler fazla gözüme çarpmıyor. Çok bir elin parmağını geçmiyor. Hiç bana yanaşmıyorlar yalnız ya. Çinli falan olsam yanaşırlar da hiç bana yanaşmıyorlar. No fotoğrafı çekme diyor. Abim bıkmış. Eski usulde yapıyor abi. Bunların görüntüsü niye böyle farklı? 800 yani bunlar Tokyo fiyatı. Ne geldi öyle kalamarları kızartmışlar bir şey geldi aşağıdan. Acıktım ya. Vallahi acıktım. Enteresan bu deniz taraklarından bayağı peynirli karıştırıp yiyorlar demek ki. Ey ablamın tatlılığına bak. İlginç yerel dükkanlar var. Tabii Japonya'daki kadınların ortalama ömrü 85 arkadaşlar. Yaşlardan da göreceğiniz üzere bunlar boş durmayı sevmiyor. Hep bir şeylerle uğraşıyorlar. Kavunu da bu kadar üzerine düşüp anlatmaları enteresan ama ya. 400 yen. Oy bu güzelmiş. Şu yenebilir bak tam şu. Şu yenebilir. Aldım. 400 yen. Ucuz. Valla Tokyo'nun yarı fiyatında tadından bakalım nasıl olduğunu anlayacağız. İlk kez bu Furano kavunlarını yiyorum bu arada. Ben bisikletle geldiğimde tabii korona zamanıydı. İncin top oynuyordu. Oh, abimler yiyor. Bunlar Çinli. O kadar bir Çinli turist var ki Çince'yi de çözmüş abimler. Vallahi büyük. Sabah kahvaltısını meşhur Hokkaido kavunuyla açalım. Gel bakayım abi. Ya Allah bismillah. Wow, çok güzel. Bu ne ya? Size bir söyleyeyim farklı. Tadı gerçekten farklı. Şöyle bir şey. Yok tadı farklı. Yediğim kavunlara benzemiyor. Abim beni Çinli sandı ya. 4 tane kürdan koymuş. Enteresan bir tatlılığı var. Güzel. Farklı bir kavun. Gelirseniz bundan alın. 400 yen mi de ya? 3 dolar. Bir tık tatlı gelebilir ama. İkinciyi de yerim. Daha fazlasını yiyemem gibi bir hissiyat var. Ve sulu. Sulu. Vallahi yedim ha. Hepsini yedim. Güzel. Hokkaido'da ilk meşhur kavunumuzu yedik. Bir tane kalamarı böyle ince kesmişler. Ya bunları çok tüketiyorlar. Aslında bunlar
atıştırmalık olarak yanına alınıp ara ara yenilebilir. Fiyatlar ne böyle ya? 80 gramı 1000 yen, 6 dolar, 7 dolar. Baya bir tekerlekli sandalyeyle gelenler var. Teyzem uyuyor. Tabii kırsal kesimlere gidildikçe yaşlı popülasyonu daha fazla. Gençler hep şehirlere akın ettiği için bu tür görüntüler normal. Şunlar. Kayınpedere bundan göndermiştik. 100 dolara. Ta Hokkaido'dan Kyushu'ya gitmişti. Hatta 2 kere gönderdik. Pahalı olunca hatırlıyorum. Makasla kesiliyor, mesiliyor, kırpıyorsun, biçiyorsun. Yiyeceğim. Canımın içiyle yiyeceğim. Tek yemek istemiyorum. Bence karpuzdan alalım. Size dore burayı. Okey. Onegaishimasu. Bir de karpuz suyu içelim bakalım nasıl olacak. Kavun, karpuz. Vallahi bu da güzel. Bu da güzel. Güzel. 654 dolar. Biraz pahalı olabilir ama. Ablamın tatlılığı, esnaflığı güzel. Böyle yerlerden almayı seviyorum. Gelirseniz buralardan bir karpuz suyu için arkadaşlar. Postane yoluyla ülkenin bir ucundan bir ucuna gönderim yapıyorlar. Bir süre ortama bir senede paket dağıttığım için Uber yoluyla genelde çocuklar analarına, babalarına, yaşlı insanlara böyle bir yemek gönderiyorlar. Bu tarz hediyelik şeyler, yiyecek, içecek ürünleri oluyor. Yani Japonya'da böyle bir durum var. Biraz daha gidelim yerel yerlere. Buradan çıktık hep böyle Bak şunu da açıklayayım. Ya bu da enteresan ya. Şimdi Japonya teknoloji memleketi diye düşünebilirsiniz. Fakat köylerde, kasabalarda telefonu olmayan yaşlar, teknolojiden uzak olan yaşlar var. İnterneti olmayan oteller var. Birkaç tane büyük şehirlerin dışına çıkıldıkça böyle hayatlar da var. 35 milyona yaklaşık 35 milyon yaşlı nüfusu var. Yanlış bilmiyorsam bunların hepsi böyle 60-70 yaşın üzerindeki insanlar. Böyle bir yaşlı sıkıntısı var. Böyle 5'ten sonra belediyeler açıklama yapıyor. İşte akşam oldu. Telefonu olmayanlar ki o günün bittiğini anlasın diye. Gördüğünüz üzere tekerlekli sandalyeden de gelip geçen bir hayli fazla insan var. Japonların bu klasik müziklerini seviyorum açıkçası. Ünlüler de bayağı gelip geçmiş. Buralardan deniz tarağı yemişler. Hello. Sabah sabah bir tane yesek mi ya? Konnichiwa. これしかバーベキュー Okey. Nama janai. 生じゃないバターではい Bir tane deneyelim 700 yenmiş sabah sabah. Nihongo namae nan desu ka? ホタテホタテ Hotate. はい Hotate. Ablam bir tane hotate. Hotate alacağız bir tane. Ablam sigara içiyor. Desa sen geldin. Hiç aklımda yoktu böyle spontane. Arigatou gozaimasu. İçini temizliyor. Tereyağını koydu. Altını harladı. Sabah kahvaltıda kavun, karpuz ve deniz tarağı. Güzel bir üçleme. O ne ablam? Soya sosu mu? Bunları hep televizyonlardan görmüştüm. Böyle gelip geçen ünlülerin resimlerini her yere koyuyorlar. Vallahi bana huzur veriyor ya bu tarz görüntüler. Arigatou gozaimashita. 暑いですよ Arigatou. Şöyle sırtımda 20 kilo 15 kilo her gün artıyormuş. Ablam ne çabuk yaptın ya. Anam ne diyecek acaba kahvaltıda deniz tarağı yediğimi görünce. Ben Japonya'nın yemeklerine alıştım açıkçası. Ufak ufak çiğ de yemeye başladım. Size bir söyleyeyim mi? Bence boşuna ünlü olmamış burası. Ama lezzetli arkadaşlar. Yediğim her şey böyle aşırı taze, lean getirmiş olduğu bir lezzet var.
5 dolar. Ve çiğ de yeniliyor da bu. Tabii kırsal kesimlere gidildikçe burada asgari ücret saatlik ilerliyor. Saatlik böyle 900 ile 1200-1300 yen arasında dersek bir 40 dakika çalışmayla böyle bir şey yeniliyormuş. O hesap çıktı ortaya. Oh. Asya'nın bu sokakta yemek kültürü çok güzel. Tak diye gidiyorsun, bir şey yiyorsun. Ulan bunu nereye atacağız? Bence bunun fiyatı böyle 500 ile 600 yen arası. Ünlü olmasının böyle 1 dolar katkısı olmuş. Vallahi alışık olmayan biri kavun, karpuz, bir de deniz tarağının barbeküsünü yiyince sabahın köründe bence midesi bir error verebilir. Yine de dikkat edin. Ablam neredesin ablam? Benim mi? İyi desu ka? Aa, sumimasen. Arigatou gozaimashita. Oishikatta ne? Oishikatta. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Thank you. Arigatou gozaimashita. Dükkanı da göstereyim. Dükkan da böyle bir yer arkadaşlar. Seyyar bir abim. Yoshioka diye geçiyor. Ne kadar tutmuşlar, böyle getirmişler ya. Tara, deniz kestanesi. Bunlar çok zahmetli. Pişir papam pişir, pişir papam pişir. 15 dakika, 20 dakika içerisinin pişmesini bekliyorsun. Amazon Prime'da Japon bir abimin dövüşü varmış. Oo, ablam bin büyük şey oldu ya. En az bir 100 dolar harcayacak. Her yerde görüntü aynı. 100 dolar, 60 dolar, 70 dolar. Nasıl bir bölgeyse şu Furano, bütün kavunlar oradan geliyor. Balık yumurtaları açık satılıyor burada. Ya bunlar Tokyo'da çok pahalı arkadaşlar. Canımın içi bir ara gidip 2000 yen falan vermişti. Fiyat göstereyim size, fiyat. Bunlar biraz pahalıymış ya. 15-16 dolar ama lezzetlidir. Biraz önceki genç kızlar burada balık baktı. Ondan sonra geldiler bu kapsül gaçaları almaya geldiler. Durmuyor abi. Gençler durmuyor maalesef. Gençlerin gözü hep gerçek olmayan yaşantıda, büyük şehirlerde. İş olanakları da tabii daha fazla. Sadece ama bu gerçek sandım lan. Vallahi gerçek sandım. Ne kadar büyük bir yer burası. Skütlere bak, skütleri. Tabii ayısıyla da meşhur. Hakadote'nin Eminönü'sünü buldum arkadaşlar. Hakadote'nin Eminönü'sü burası. Ama tekerlekli insan var ya. Yine bir uyarı geliyor. Hakadote sabah pazarı gezimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi Lucky Pierrot hamburgerini yemek için sırf meraktan şuraya gideceğim. Biliyorum dolu ama meraktan gideceğim, bakacağım. Yolunuz Hakadote'ye düşerse sabah 6 ile 2 arasında açık olan bu Hakadote Morning Market alanını bence gezin. Bakayım bir yerim. Sıra böyle bekleyeceğim çünkü gidiyorum, Hakadote'den gidiyorum. Daha bu hamburgerlere erişimim olmayacak. Burada bir iki tane yiyip karnımı doyuracağım. Mecbur bekleyeceğim. Lucky Egg Burger setinden alacağım. Bir tane de tekli cheeseburger alırım herhalde ya. Soya soslu burger. Domuz etli var. Karidesli. Burada et yiyeceksin ama ya. Et bir de peynir. Şöyle bayağıdır bekliyoruz. İnanılmaz bir akış var ya. Burada çalışanların hepsi kadın ve kızlardan oluşuyor. Hiç erkek göremedim ben. Lucky Egg Burger setto. Set. シングルしかないのです。 Single. Kola. Lucky Cheeseburger. はい、チーズバーガーが一つ。 Cheeseburger, egg burger ve kola 10 dolar arkadaşlar. Görüntüsü yani 10 dolara bu denli bir şey yemek. Hadi bakalım. Beklediğimize değecek mi? Hakadote'nin dışında yok ama şu görüntüye baksanıza. Bak. Baksanıza arkadaşlar. Chinese burger'ı yedim. Birinci sırada, o Çinlilerden dolayı bence. Ama bunun tadı, bolluğu bir farklı. Sosuyla bence çok güzel bir tat çıkmış ortaya. Lucky Cheeseburger sosları çok güzel. Görüntüye bakar mısınız? Nasıl çekiyor sizi? Daha yemeye başlamadım. Sos nasıl dışarıya çıkmış. Güzel. Burada bütün olay et ya. Hokkaido'nun olayı. Vallahi güzel. Ben bunu bir çırpıda bitirdim vallahi. Şöyle bir şeyi Tokyo'da 500 yene yemek imkansız ya. Hem taze, hem lezzetli, hem ucuz. Yedik karnımızı bugün doyurduk. Hadi bakalım.
Evet Lucky Pierrot, şimdilik kendine iyi bak. Bir sonraki zamanda ne zaman olur bilemiyorum. İlla görüşeceğiz. Yarı Hokkaido'lu sayılırız. Şimdi istasyona gitmem lazım. Hakadote'yi hakkıyla gezdiğimi düşünüyorum. Dün geldim öğleden itibaren şimdiye kadar 1,5 gün ideal bence. Bir günde de gezilir. Buradan artık ayrılmak istiyorum Hakadote'den. Kirli pasaklı giyinen Japon genç yaşta hiç kimseyi göremiyorsunuz. Seri bir şekilde özettim arkadaşlar şu olayı. Bir hafta 190 dolara 6 kez rezervasyon yapılarak Hokkaido Rail Pass'i alabiliyorsunuz. Ben tabii burada yaşadığım için aynı fiyata geliyor. Tek farklılık sadece 6 kere rezervasyon yapılması. Şöyle bir durum var. Rezervasyon yapmadan da bilebiliyorsun. Koltuğu boş bulursan artık sürekli yer değiştirmen lazım. Aslında sınırsız kullanmak benim için çok mantıklı, çok avantajlı. Wakkanai'ye gidene kadar ben 190 doları zaten 190 doları vermezsem benim turu tamamlayacak olursam bir 500-600 dolar arasında bir tren ücreti çıkmış olacak. Almak mantıklı. Almak mantıklı. Artık boş bulduğumuz yere oturacağız. Buralar çok büyük çünkü. Biletleri aldım. 190 dolar bir hafta. Hokkaido'da geziye başlayacağız. Hakodate'den artık çıkmak istiyorum. Bu morumsu trenle gidiyoruz. Her gün en az bir tane böyle uzun mesafeli tren kullanacağım. Şöyle söyleyeyim, işte 27.000 yen verdim. Şimdi gideceğim yerin fiyatı 8.000 yen'e geliyor. Tren böyle. Parasını çıkaracak. Madem Hokkaido'yu geziyoruz, hakkını verelim değil mi? Gezdik, dolaştık, yedik, içtik. Şimdi Noboribetsu. 3 saatlik bir yolum var. Hostel buldum. 20 dolara hostel bulunca böyle kahvaltısı da varmış. Dedim kaçırmak istemedim. Kahvaltı düz kahvaltı da reçelli, ekmekli falan o kadar. İlk günün yorgunluğu bayağı var. İnsan yaşlandıkça daha fazla dinlenmesi gerekiyormuş. O 15 kiloyla zor. Ama bu tren olayı iyi oldu. Ben bunu bir hafta her yere girer çıkarım. Zaten yerel hatlarda da sınırsız. Hayırlısı olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. 4 sene önce buradan Tayfun'da mahsur kalarak bisikletle geçmeye çalışmıştım. Şimdi neyse parası vererek geçiyorum. Geldik. Noboribetsu diye bir yerdeyiz. Çantamı bırakmak üzere hostele gidiyorum. Bakın. Çıkalım. Trenden çıkınca sizi ne karşılıyor biliyor musunuz? Ayı. Ayı karşılıyor. Hadi bakalım. Alman turistler gelin. Immobile mi lan bu? Immobile'ye benziyor. Hoppala. Böyle bir yer. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yeşil kokuyor, yeşil. Yemin ediyorum o kokuyor. Şimdi benim gideceğim yer tam şurada. Enteresan bir şekilde Japonlar bu tür dağlık alanların içerisine böyle tema parkı gibi şeyler yapmayı seviyorlar. Sıcak su mu? Not drink water. Şimdi ilginç. Ben buraya niye geldim? Çinliler gidiyor. Japonya bisiklet turunu hatırladım, yemin ediyorum. Bomboş sokaklarda bisiklet sürüyordum Japonya'da. Şurada bildiğin adamlar Harry Potter yapmışlar. Ne alakaysa. Saat 4:20. Buranın dağlarında Cehennem Vadisi diye böyle bir kükürt yeri var. Şimdi Malatyalı olduğumuz için kayısıları da böyle kükürtle ilaçladığımız için bir nevi kükürte fazla uzak değilim aslında. Bak çekince, oksijeni çekince havanın büyük ihtimal daha da soğuyacağını akşam vaktinde anlayabiliyorsunuz. Cehennem Vadisi var. Burada gezilecek yerleri hemen Wikipedia Cephu köşemizde hemen anlatıyorum size. Ayı Parkı var. Bir tane Takashi Sunay Akın abi var. Ninjaların Japon işi bir Disneyland'ı var. Noboribetsu'da. Çantayı bıraktık. Şöyle bir yer. 20 dolar gecelik. Kaçıyorum. Yaş. Bisiklet de ücretsizmiş. Ha bu eczane burası. Eczane. Şurada Sunay Akın abi var. Takashi Sunay Akın abi. Pıs 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 pıs. Pıs 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 pıs. Ne kadar büyük bu ya. Kara kedi, Japon kedisi. Enteresan bir dükkan, pet shop.
Yani her şey iç içe burada. Bura dişçi mi ya? Ne burası böyle? Dişçi galiba burası. Her şey iç içe. Her şey iç içe. Konnichiwa. Yaşlı bir tane ablam var. Dedim video çekeceğim. Uygun mudur? Uygundur dedi. Böyle eski oyuncaklar var. İkinci el. Sıfır. Bayağı eski. İninci'nin top bil... Aha bu Sky Tree mi? Sky Tree bu. Bunları ben Tokyo'da hiç görmedim. Ancak böyle retro yerlere girip çırmak lazım. Real model. Bir de Godzilla'da bunlardan çıkma ya. Bir köşeye koymuşlar. Bunlardan anlayanınız varsa, önemli bir şeye bakıyorsam yorumlara yazın arkadaşlar. Pahalı bir şey varsa gelip alırım ileriki zamanlarda. Hokkaido'da yaşayacaksak buraları iyice ezberlememiz lazım. Ne ya? Bunlar bayağı eski beyzbolcular. Aha, Pikachu. 10.000 yen. Enteresan bir şey arıyorum da bulamadım. Hobi için bir dükkan açılmış. Ne ya? Tatlı patates. Şundan bir tane alayım. Korewa nan desu ka? Amai. 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 はい。この店何歳ですか？50 50 ありがとうございました。...50 senelik bir dükkanmış. Enteresan. Ben böyle eski yerlere girmeyi çıkmayı seviyorum. Ayağımızı elimizi sürtmüş olduk. Seviyorum böyle yerleri ya. Tatlı patates, şu soldakini ilk kez gördüm. Sağdaki de hoşuma gitti. Evet, hemen gidip otobüsü yakalayayım. Noboribetsu Onsen diye geçiyor. Git gel 640 yen. Ne oluyor ya? Transformers gibi ya. Ücretsiz bir tane araba vardı. Dedim abi gidiyor mu yukarıya? Dedi gel. Oturduk ve gideceğiz herhalde. Şu tam tepede yer alıyor. Biraz hareketliymiş burası. Hello. Buralar onsen bölgesi arkadaşlar. Japonya'nın en verimli onsenlerinin olduğu yerlerden koku geliyor. Şuradan. Eskiden Cemcom Wikipedia köşesi. Buraların hikayesi 16. yüzyıla kadar gidiyor. Şimdi yukarıdaki Cehennem Vadisi'ne çıkacağız. Japon ve Rus yaralı askerleri iyileştirmek için buradaki onsenleri getirip tedavi ederlermiş. Tabi asıl hikaye böyle 19. yüzyıldan itibaren başlıyor. 1900'lerden ama Edo döneminden itibaren de geliyor. Zaten bakın etrafta şöyle bir abileri görürseniz, bunları ben Aomori'de görmüştüm. Bunların kültüründe tamamıyla bizden 180 derece farklı. Şeytanın kendi içlerinde, kendi kültürlerinde, dininde olmasını kabul ediyorlar. Enteresan. Eyvallah abi. Amcalarımla. Hello. İnelim. Thank you. Arigatou gozaimashita. Thank you. Yoş. Yoş. Şununla geldik. Ne tatlı bir araba ya. Japon kız bayılmış burada. Kükürtten dolayı. Kızlar bağırıyor. Bana koku gelmiyor bilmiyorum ama harbiden ben kokuyu fazla alamıyorum ki buraya gelip gidenler hep şey diyor. Kükürt kokusu bir hayli yoğun. Alışık değilseniz böyle bir başınızı ağrıtabilir, bir döndürebilir. Fokur fokur çıkıyor valla. Enteresan yerler. Tek sıkıntı akşam vakti
Gelip gitmek otobüs zamanlarından dolayı bir hayli sıkıntılı. Bir saatte bir otobüs var. Ben bir saatte burayı gezip döneceğim. Burası da ücretsiz bu arada. 24 saat açık, hep civarlarda onsenlerin bulunduğu oteller var. Uy, koku gelmeye başladı. Dur demek ki yukarıda olay. Manzara mükemmel ya. Peri bacalarına benziyor. Buralarda çocuklar, gençler bağırıyor. Olaya buranın bağırmak, yankı yapıyormuş da. Dağların başındaki yeri bile adamlar bir şekilde turistik bir şey yapmışlar. Paraya döküyorlar civardaki otellerle birlikte. Bunlar Çinli bunlar ya. Ben anlamadım niye böyle yerel kıyafetteler. Böyle gelip 2-3 saat etrafında vakit geçirilebilir. Hikayesi, tarihi olan bir yer açıkçası. Valla uzun süre kalınmaz ama ben o kadar kendimi övdüm ama çok da sıcak. Sıcak yerlerde temperature at spring 80 dereceymiş. Bir de geyser falan var buralarda, belli belirsiz bir yerlerden bir şeyler fışkırıyor. 80 dereceye çıkıyormuş. Tessen Pont, ufak bir göl var. 80 dereceye çıkıyormuş. Rus askerlerinin onsenlerde hep böyle yaralarını iyileştirirlermiş. Yeri de bu. Yalan değil valla, gördüğümü söylüyorum. Buralarda turistler bir hayli fazla yoğunlaşmaya başladı. Açıkçası Hakadote'den böyle Toyoko diye bir kasaba var. Oraya kadar fazla bir şey yok. Fakat ileride burada yaşamayı da planladığım için biraz gözlem yapma şansım oldu. O iki bölge arasında böyle bir altyapı çalışması, köprüler, yollar vesaire yapılmaya başlanmış. Kendime bir not. Yani civardaki yerlerde ufak ufak böyle gelişecek, hareketlenecek demek. Toyoko'da enteresan bir şekilde bayağı büyük bir Alman kafilesi indi. Herhalde bir tura bir şeye gidecekler. Gemiyle memiyle. Ondan sonra çocuklar bir hayli fazla aktif ve Çinliler. En çok Çinli turist var buralarda. İnanılmaz para harcıyorlar. Gördükleri herhangi bir şeyi alıp deneyip yiyorlar, götürüyorlar. Para var demek ki Çinlilerde. İyi geziyorlar. Evet, burada uzun süre durulmaz. Zaten o kayısıları da kükürtlerken peçe meçe bir şey takıyorduk. Uzun süre durulmaz. Kafam dönmeye başladı ufaktan. Bu kükürt bölgesiyle ilgili bir diğer enteresan bilgi de web sitelerinden baktım. 20 bin yıl önce Kuttara diye bir tane dağ patlıyor ve onun sonucunda böyle tıkandım. Böyle yerler oluşmuş. Japonları bu reklam konusunda gerçekten takdir etmek lazım. En ufak böyle köyüne, kasabasına filan gitseniz hep bir şey var. Hep bir ufak da olsa en kötü bir 1000 yen, 2000 yen bir şeyler, bir döviz bırakıyorsunuz. Ben bunun şokunu köy gibi bir yerde, ayıptır söylemesi, bir seks müzesi gördüğümde yaşamıştım şokunu. Bayağı köyün bir bölgesinde, bir dağda böyle yataklı seks müzesi vardı. En çok şoku orada yaşamıştım. Aşağılara geldim. Şuradaki su onsen suyu diye geç. 60 dereceymiş. Ama burada dua etme yeri var. Teyzem dua edecek. En aşağı kadar indim. Enteresan bir şekilde böyle anlamsız bir şekilde böyle solumak istiyorum. Sebepsiz bir şekilde. Sorun herhalde bu. Dua etmek için yer koymuşlar. Bak hemen para akışı dönüyor. Şuraya bir kendimi koyayım. Kargalar uçuyor. Bunun hemen bir çevirisini yaptım. Dediğine göre 1861'de burada yaşayan, gözünden hastalığı olan bir abi, tabi buraların bu denli olduğunu bilmeden gözlerini böyle sıcak suyla yüzünü böyle yıkamış ve hastalığı iyileşmiş. Taş anıt gibi bir şey paylaşmış. Buraya bir yere koymuşlar. Şunlardan biri olması lazım. Yalan olmasın. Öyle dediğine, yazdıklarına göre öyle mistik bir hikaye yani. Çıkan kükürt suyuyla onsen suyu enteresan. Yüzünü yıkamış, hastalığı iyileşmiş. Bayağı Avrupa'nın çeşitli yerlerinden doktorlar gelip araştırma yapmışlar. Bu onsenleri bulmuşlar, hikmetini falan böyle araştırmışlar. Enteresan hikayeler var buranın dağlarında. Çinliler gidince ortamın sessizliğine bakar mısınız? Biri şapkasını unutmuş, Çin şapkası. Bitti, insan kalmadı ya. İnanılmaz bir millet. Bir yerden ayrıldıklarında ortamda insan kalmıyor. Bir de tepeye çıktım. Tepeden de bir göreyim, bu ne lan? İşemiş mi bir Çinli, ne yapmış? Niye ıslak burası? Manzara bu. Yalnız enteresan, böyle filmlerden çıkma bir sahne. Başım ağrımaya başladı yalnız ya. Çok durmamak lazım burada. Alışık olmama rağmen
Kükürte de insan ufak ufak gidelim. Akşam vakti de güzel bir görüntü varmış. Buradaki otellerin Hokkaido'daki en büyük onsenlerin olduğu otellermiş. Meraktan bir girdim baktım. Bir İspanyol bir çift vardı, bana bir şeyler sordular. Barcelona şapkamdan dolayı. Gecelik $100'lardan başlıyor minimum. 150-200 dolarlara kadar gidiyor. Diğer onsen bölgelerindeki otellere göre ucuz, uygun. Orada da yolunuz buralara düşerse şifa aramak istiyorsanız bir Japon'un yaptığı gibi buralara gelebilirsiniz. Biri tuvalet kağıdını yere bırakmış. İnanılmaz bir Çinli popülasyonu var. Ayı parkı var. Ayıları toplamışlar. Girişine $20 alıyorlar. Böyle bir park yapmışlar da oraya gidemeyeceğim. Zaten ayıların içinde yaşıyoruz Hokkaido'da. Şunu merak ettim ya. Bir elimi sokmak istiyorum. Onsen şeyi bunlar. Onsen buharı. Bak bunları yapan hep Çinli. Yemin ediyorum Çinli. Sağa sola bir şeyler bırakmışlar. Aa, burasıydı burası. Bir anda bir şey fırlıyormuş içinden. O duman çıkıyor. Bir anda böyle tık 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 yukarıya çıkıyormuş. Buradaki olayı da söyleyeyim. Zaten boş yere koymaz Japonlar bunlar. İlla bir anlamı vardır. Her biri bir yönmüş arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Burayı koruyan bir tanrı varmış. Bu onseni koruyan bir tanrı varmış. Şu ortada duruyorsunuz. Her biri farklı bir şeyi temsil ediyormuş. Nasıl bir dua etmek istiyorsunuz? İleride nasıl bir şey istiyorsunuz? Ona yönelik önünüzü buluyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Böyle durup sadece bir yöneme doğru böyle bir dua et, bir şey yapmak istiyorum. Bakayım nereye doğru olacak? Hayırlısı olsun diyelim. Nereyeydim ben ya? Neresi güzel? Bakayım. Şuraya mı? Şuraya doğru edeyim. Vay anasını. Böyle bir tılsımı olduğuna inanıyorlarmış. İlginç. Duamızı da ettik. Gelirseniz buralara dua edin. Çinliler gidiyor. Ne buldum? Burada şovlar oluyormuş da. Fal bakacağım. 100 yen atıp dağlardan fal çekmek istiyorum. Geldim. Bakalım ne çıktı. Şöyle bir şey. Nasıl açılıyor lan? Hello, can you help me? How can I open and read? I couldn't open. 오, 저 이거 덩치치. 오. 하피 하피. 빅 크라키. Wow. This is happy. Oh. すごい. Most happy. You can give me. 아, 오케이. Yeah. No, you can give me. No, no, no. No, it's okay. 다이키치. Evet, thank you. Thank you. Arigato. Gençlerden bir yardım istedim de güzel gelecek çıktı diyor. The colt by colt is warriors. The time when you take a leap forward. Bunları söylemeyeyim ya. Önünde evlilik var diyor. Bir kereden mi lan? Canımın içiyle bir daha evleniyormuşum. Aa, beklediğin kişi geleceği Yumay. Bir şeyler inşa edeceksin diyor. Bu klasik Ginger tapınaklarda olanları söylüyor ya. Yani çalışma hayatında yaptıklarının karşılığını alacaksın diyor. Güzel. Güzel. Bu abla her yerde karşıma çıkıyor ya. Televizyon yıldızı bu abla. Eşim de bunu televizyon programında izliyor. Cinsiyetini değiştirmiş bu abla. Burada dağlara kadar gelmiş. Bunların reklam yüzü galiba. Her yerden böyle bir Japon ne derler klasik müzik çalıyor. Japon klasik müzik, Japon türküsü çalıyor. Yalnız otellerin hepsi dolu neredeyse. İnanılmaz. Daha kışın başlamadı. Buranın kışlı çok enteresan yani. Böyle bak Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ı da dahil edersek 6 ay kış burada ya. Yani karlı bir hava var açıkçası. Bir senenin 6 ayı muazzam soğuklarla, kışın o zorluğuyla baş etmekle geçiyor. Evet, burada yaşamak istiyorum. Japonların enteresan hediyelik eşyaları var sağda solda, bakalım denk gelebileceğiz mi? Tanrı. Bakın şeytanımsı bir figür var. Uy, yalnız şu tam benlik. Oha, fiyata bak. 22.000 yen. Bunlar insan saçından mı yapmışlar ya? Ana, bunu canımın içi sever. Oğlum bunlar niye bu kadar pahalı ya? Canımın içi de gülünce böyle oluyor. Gözleri kısılıyor, kaşlar böyle oluyor. Kışın bir onsen turu yapmak lazım. Cehennem Vadisi etrafı böyleydi. Bir Japon birasıyla günü tamamlamak istiyorum. Ne oluyor? Ulan bir Çinli otobüsü gidiyor, bir Çinli otobüsü geliyor ya. İnanılmaz bir akış var. Otobüslerdeki bilet sistemini de açıklayayım. Çoğu kırsal bölgede görmüştüm. Bazı bölgelerde Suica geçmiyor. Mesela otobüse giriş yaptınız ortadan. Nereden binerseniz binin. Eğer kartınız yoksa nakit geçiyor bu arada. Hemen girişte şu sağdaki
biletlerden bir tane alıyorsunuz. Hangi durakta inecekseniz kapısına gittiğinizde şoförün yanından bileti atıp parayı veriyorsunuz. Olay bu. Japonların otobüs bekleme durağı. Kışın buralar çok soğuk oluyor. Bir tane televizyon koymuşlar. Buradan gelip geçen otobüslerin saatlerine bakıyorsunuz. Yine çok turist olduğu için İngilizce açıklama var. Bu güzel. Buradaki turistik yerlerin fiyatlarını yazmışlar. Ya ben bu Japon işi Ninja Disneyland'a gidecektim de biraz çocuk işi geldi bana. Biraz vazgeçtim. Public bed Yumatosaka 10 sene girmek 450 yenmiş. Ama anadan üryan giriyorsunuz, her şeyinizi çıkartıyorsunuz. Bazısı karışık oluyor. O çok nadir. Gördüm değil. Ben Sendai'den sonra 10 sene girmedim ama böyle private onsen ileride canımın içiyle gitmeyi düşünüyoruz. Japonya'nın bir kasabasından videoyu bitirelim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hokkaido'daki 2. günüm böyleydi. Yarın 3. gün. Bakalım nasıl maceralar bekliyor, neler olacak. Sonraki videolarda görüşürüz. Hokkaido maceraları devam edecek. Hostelime gideyim de böyle bir uyuyayım sabaha kadar.